Arkadaşlar, izleyen herkes, genç yaşlı herkes sizleri, daha doğrusu ben önce kendimi Alparslan Durmuş'la tanıştırıyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Onur duyuyorum burada olduğun için. Vallahi beni çağırdığınız için ben gerçekten... Şimdi tanıyan tanımayan birçok kişi vardır aranızda eminim. Ben bu kadar yıl içinde yani nasıl oldu da abi seni tanımadım ya? Ben bu soruyu seni ilk videonu izlerken de yaşadım. Yani nasıl olur ya? Hani bu bilgi bana nasıl gelmez abi? Çok acayip bir şey değil mi? Şimdi ilk öncelikle beni aradığınız için, beni davet ettiğiniz için ben gerçekten şahsım adına teşekkür ederim. O ayrı bir... Bu özellikle bu. Büyük Ve ikincisi, şimdi sizin bilmediğinizin sebebi size hata değil, ülkemizdeki basında hata arayacaksınız. Yani şimdi basın gereken böyle dünya değerlerine gereken desteği vermediği zaman müzisyen olarak, aranjör olarak siz bunu duymadıktan sonra normal bir insan duymaz. Zaten Nasıl normal. olacak? Tabii. Ben duymadıktan sonra aşağı daha da. Yani mesela başarı diyorsunuz, dünya rekoru diyorsunuz. Ama biraz evvel konuştuğumuz gibi Türkiye'de herkes dünya rekortmeni. Ama herkesin 3 veya 5 oktav civarında bir ses gelişine sahip olduğu bir ülkede. Ne büyük kıymet. O nedenle normal karşılıyor diyorsunuz insanlar. Bu da güzel. Şimdi eskiden İbrahim Tatlıses mesela biz stüdyolarda yıllardır 25 senedir bu piyasadayım. Herkes bir İbrahim Tatlıses'di biliyor musunuz? Tabii. Şimdi ben bakıyorum herkes 3,5 oktav, Doğru. 4 oktav, 5 oktav. Yani şöyle bakıyorsun o zaman power etti. Boş bir adammış Tabii. yani. Ne yapıyordu? O kendi 2,5 oktav. 3,5 oktav yani. 4 de değil. Varken. Tabii. Çok acayip. Abi şimdi işe birazcık temelden başlamak istiyorum. Evet. Önce sizi biraz tanımak istiyorum ben. Evet. Şimdi tanımaya da zaten başladıkça inanın video böyle açıldıkça hayda diyeceksiniz. Bundan kesinlikle emin olun ya. Hayda biz nereye geldik diyeceksiniz. Peki hep beraber başlayalım o zaman. Abi nasıl başladın her şeye? Nasıl bu hayatta nasıl bir yolculuğun var buraya kadar? Kısa tabii ki. Kısa. Şimdi aslında ben özümü inkar etmem. Ben bir çobanlıktan gelen bir kişiyim. Çobanım yani. Diyeceksiniz ki düğünlere giden bir adam mıydınız? Kesinlikle böyle bir şey yok. Müzik sevdası vardı yani. Ben aslında normalde eskiden albümler yapardım Vatan Millet. Çünkü Güneydoğu gazisi olduğum için biraz ben bu tarzlarda asker şarkıları falan yapardım. Sonra zaman zaman kovaladı. Bir gün İngiltere'ye gittim. İngiltere'de bir... Ne zaman bu? Ne zamana denk Bu geliyor? 14-15 sene oluyor. 15 yıl önce. Evet, 15 yıl. 15 yıldan önce peki müzik hayatınızdan sadece albümler Albümlerde. Kendi albümleriniz var. Aynen. Gurur Bey ismiyle mi? Evet, bunlar Gurur çıkardı? Bey. Gurur Bey isimli bir yani mahlası var. Kendi Evet. ismi var Türkiye'de. Ve albümleri var ve çok dinlenmiş şarkıları Evet, çok. Fena dinlenmiş. Milyonlar. Milyonlarca dinlenmiş Milyonlar şarkı. ama sonra buradan İngiltere'ye gittiğimde aslında bu rekor dünya açılma şeylerim kendimi keşfetmem burada oldu. Benim orada bir sizin gibi bir aranjör arkadaşım var. Tabii İngiltere'de de ayrıca okuyor. Ayrıca stüdyoda da çalışıyor. Bir gün gittim de o da benim pes seslerime çok hastaydı. Bir gün dedi ki abi dedi ya buraya gelmişken bizim firmada o zamanlar işte Sami Yusuf diye biri var. Pes ses arıyorlar. Bas. Vokal Vokal olarak. Ha. İşte gel dedi seni götüreyim. Dedim ki tamam gidelim. Neyse randevu aldı gittik. Allahu Allah hatta onun albümü o zaman. Neyse gittik. Dedi ki tamam gir dediler. Girdim. Ben bir oktavı yaptım. Valla gün geçmişken fa'ydı galiba. Fa Çok eğlenceli olacak şimdi bak her geçen saniye. fa normal orta sesten yaptık. Sonra dedim ki ben arkadaşa dedim ya bunun bir oktav daha altını yapayım. Fa eksi 1. Adama söyledi. Tamam olsun yaptırsın dedi yani. Neyse ben onu da yaptım. Tabii yaptıkça soundlar açılıyor. Hoşuna da gitti. Öyle deyince ya dedim gelmişken bunun bir oktav daha altını yapayım. Gelmişken bir oktav altı olsun yani. Ondan yapalım dedim yani. O sıra Çok iyi. adamla telefonla oynuyor. Sami Yusuf orada oturuyor bakıyor ne oluyor. Yani ne oluyor Tabii. falan.
yapımcı da orada, firmanın sahibi de. Ya dedi ki şimdi o insanlarda saygı çok. Hani rezil olmamam açısından. Dediler ki ya yani Artık zorlama. gerek yok yani. Vallahi ben de böyle olunca inat olduğum için dedim Hayda. ki bir deneyelim bakalım sound nasıl olacak. Ben onu da yaptım. Of. Onu yaparken adam telefon attı. Ben onu Ne gördüm oluyor ya diye. dedi. Çünkü artık Tabii. tam o sırada diyecektim ki bir oktav daha altını yapayım, adam dedi ki yeter. Yeter. Artık sound'un dışına gidiyor. Sound'un dışında. Sonra acayip. dubleleri falan yaptık. Aslında şöyle söyleyeyim. Mesela bir 5 oktav ses normalinde gerçek hakkıyla oktavlı olarak kullanırsa 500 bin kişinin bir anda çıkarabileceği güce Nasıl ya? Tabii. Mesela benim bir rekorum var. 117 desibel. Bas olarak. La. Ve Galatasaray'ın işte dünyada biliyorsunuz rekora girdiler. 132 Hz'de. Çok bangırmak önemli değil. Frekans. Yani o 5 oktav ses 500 bin kişinin bir anda çıkardığı sese daha güçlü. Daha güçlü. Allah Allah ya, bu frekans olayları çok acayip. Siz bunlara herhalde çok fazla takıldınız. Tabii, şimdi- Baktınız, incelediniz. Ne olur bize anlatın. Ya- Bizim bilgimiz, çünkü şu an muhtemelen benim bilgim sizin bilginizin çeyreği falan bile değil yani. Ya, Bu şimdi- çok güzel bir şey. Hep beraber öğrenelim. Şimdi frekans yani hertz diyoruz. Notanın aslında asıl ismi hertz'dir yani. Tabii. Diyelim işte 88 tuş G sıfırdan biter, ondan sonraki hertz'e döner. Nota bitiyor artık. Yani şöyle anlatalım arkadaşlara. Yani düşünün, bir piyano arkadaşlar, tepedeki kamerada söyleyeyim. Koca bir piyano. Bunların her birini bir nota olarak adlandırabiliyoruz. Evet. Duyabiliyoruz. Fakat bunun da aşağısına indiğiniz zaman artık Hertz. kulağınız şöyle duymuyor yani. Bunun bir şarkı melodisi gibi veya bir nasıl diyeyim, bir melodi gibi duymuyor Evet. artık. Bir frekans olarak diye bir şey algılıyor Mes- ve notalandıramıyor Nota gibi yok. diyelim. Mesela diyelim ki Aynı şey bunda da geçerli. tabii. mesela en basitini şöyle söyleyelim. Mesela en basit bir şarkı. Diyelim ki Türk halk müziğinden Nem kaldı mesela. Hı, evet. Diyelim ki bir dikili taştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Hiç düşüyorsun. Şu andaki yaptığımız şey oktava 4 oktav. 4 oktav aralığa Yani, iniyor. evet, En tabii, aşağısı. tabii. Yani şu andaki en basiti. İşte burada mesela dike çıkmak çok bağırma anlamında değildir. Değil. Mesela bir insan ne kadar dikleşirse o kadar ses hacmi, gücü o kadar zayıflıyor. Düşmesi gerekiyor. Zayıflıyor zaten. Tabii. Ama bir insan ne kadar baslaşırsa o kadar ses hacmi yüksek. Büyüyor. Tabii. Çünkü mesela ben inşallah bir gün o videoyu bulur size gönderirim. Tamam. 5000 wattlık hoparlörü bir insan patlatabilir. Hadi canım. Ben size Bas sesle mi tabii yapıyor? tabii. 5000 oktavlık ses, yani 5000 wattlık Nasıl bir şey bu abi? İşte burada bağırmıyorsunuz. Kesin. Bir bağırma yok. Kesinlikle. Ama o frekans Bulacaksın. onu bile patlatıyor Tabii. diyorsun. Onun açığını bulacaksınız. Aa. Mesela diyelim ki ya şu telefonda Evet. her telefonun kendine göre bir açığı vardır. Bir oyunun bir açığı vardır. Hackliyorsunuz yani o hackliyorsun. frekansı. Onun frekansını biliyorsun. Bakın mesela benim yaptığım seslerde veya Tim Storms'un yaptığı seslerde o hoparlörlerin frekansı zaten çıkışı yok. Çıkışı olmayan bir şeye ne kadar baskı yaparsanız o kadar patlatma şansınız var. çok. Yani olay bir bağırış çağırış değil. Ya. Mekaniğinin yapısını, Okey. frekansını keşfetme. Wow, çok Mesela acayip. dünyada, bu Türkiye'de böyle değil. Dünyada en pis ses burundan okunan sestir. Tabii. Konuşan da okuyan da burun en pis sestir. Pisten kastınız ne? Sesin rengini kapatır ve sesin gücünü kapatır. Mesela bir dikili taştan gayrı, herkes bu. Bu kavaldır yani. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Bu Vücuttur, her şeydir. Sizin Her şey. kalıbınızın sesi aslında bir tanesi. mesela su böyle yerden akacakken su böyle geliyor ama biz Küçücük bir Türk yerden dışarı akıtmaya atıyoruz. çalışıyoruz. Güzel. Mesela ben Türkiye'de sanatçı olarak söyleyeyim, bu şekilde Çok var okuyan. çok var ama en lezzetli sizin pop sanatçılarda mesela
kimi düşünürsünüz? Yıldız Tilbe. Bakın benim için Türkiye'nin en detone okuyanı. Ama bir o kadar da en lezzetli okuyanıdır. Çünkü neden derseniz Neden? burundan okumuyor. Bakın. Dinleyin onu. Hep ağız açıktır. Yani olduğudur. Ses rengi çıkıyor. Karakteri çıkıyor. Böyle olduğu zaman karakterinizi de gizliyorsunuz. Karakteri gizleyen bir şey diyorsun. Ay, bu sesi arada. de aynı yani. Sesi gizliyorsunuz. Çünkü ses çıkmak istiyor ama siz sesi kapatıyorsunuz. Türkiye'de bu kaval gibi ses özellikle Çok sevilir. çok sevilir. Biz burundan okumayı seviyoruz. Biraz geleneksel dedik. Ya mesela aramam. Bunun dik Evet. sanıyor. Ya bu Doğru. burun aynı. Burun. Aramam. Aramam. Bunun arasındaki ne var? Doğru. Burun veriyorsunuz. Doğru. Şimdi sizin bu yolculuğunuza ben takılmış durumdayım. Ben çünkü şu anda böyle bir sünger misali bütün bilgileri kapma derdindeyim. Bunu söyleyeyim. Yani o hedefimi söylüyorum. Çalıyor, en baştan. çalıyor. Aynen öyle. Elimden geleni alacağım. Şimdi Sami Yusuf'la tanıştınız. Ve bir stüdyo kaydı yaptınız. Evet. Bir keşif yaşadınız. Tabii. Ve ortalık yandı. Peki sonra ne oldu? Sonra ben Türkiye'de bas sesin bir şeye yaramadığını, dünyada çok yaradığını öğrendim. Oo! Değişen bu yani. Şimdi bu programdan sonra Çok iyi. sabahleyin de bana firma sahibi iyi bir para teklif edince, iyi para verince Hayda. ben artık bas konuşmaya başladım. Biri Çok arıyor güzel, beni. çok Bak, güzel. Biri Müthiş. hanım aradı. Ne yapıyorsun? Ben şu anda bakın ben sizinle konuşurken kendimi sıkarak konuşuyorum. Çünkü bas konuştuğum zaman titreşim beynime çok yüksek. zarar veriyor. Bunun için bunun eğitimini dersini Siz alıyorum. yaşıyorsunuz değil mi? Mecbur. Öbür Mecbur. türlü Yoksa yani böyle konuşuyor. Anlıyorum. Çok titreşim geliyor. Bana rahatsız ediyor. Sizi Başkasını da rahatsız ediyor. Tabii. Onun Büyük için. bir frekans sürekli. Mesela karşısında. siz gelin koy mu? Aa, çok merak Mesela Aman yarabbim. Nesi kendinize koyun. Yok mümkün değil. Tabii yok ben onda biri değilim. İşte şimdi bu ilk güzel. önce Olay bu ya. beyine veriyor. Şunu da bir daha ayarlayayım. Siz çünkü konuşurken Evet. şey yapıyorsunuz. Rahat. Şimdi beyine veriyor. İlk ses Frekans oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Gittiği için ben çok bunun acısını çektim. Çok denge kayıpları yaşadım falan. Onun için ince konuşmak Anlıyorum. şeyimle rahatım. Yüzleştikçe rahat ediyorsun. Rahat ediyorum. Ama işime gelince. Tabii ben o zamanları bilmiyorum. Hanım beni bir aradı sabah ben sterlinde aldığım için iyi de bir iş teklifi aldığım için aynen böyle. Efendim. Tamam. Ya dedi ben yanlış birini mi aradım dedi ya. Ya. Dedim hayatım benim. Oy. Ya dedi Artık nasıl ben bir buyum. ses? Dedim hanımefendi lütfen artık ben para kazandığım için bas ses çokmuş bundan sonra tiz Çok konuşmak acayip, istemiyorum. Çok acayip abi. Tabii ondan sonra tabii bu artık başka basların dediler ki dediler bas gitar. Basların altını yapalım yapabilirsen birleştirelim. Üstü orijinal bas. Altı siz Mesela olun. la onun 4 oktav alt la'sını yapıyorsun mesela. Bir birleştiriyor devası bir güç. Bir saniye sizin normal albüm kayıtlarında bas gitara ekliyorlar. Tabii canım ben yani bas gitarların altları. Ne oluyor ya? Bas gitar dik kalıyor. Aa, bunu neyde kullandılar mesela? Neyde düşündüler yani? Bunu mesela Rock ekseri grubu mu, pop grubu mu? bu ekseri bakın şu 10 senedir çıkan albümlerin Amerika'da çıkan ve İngiltere'de çıkan albümlerin %98'inde diyebilirim ki eski soundlara bakın veya yeni soundlara bakın o bassları kaldırabilecek hoparlör yoktur. Bunların en büyük şeyleri yapanlar da benim yani. Çünkü Nelerle çalıştınız, ne yaptınız siz? ya aklınıza Söyleyin biraz da şu dinleyenler ağzı açılsın biraz. ya aklınıza Ağız gelecek. açıklığına dikkat ver kendine. Jennifer Lopez, Madonna aklınıza kim gelirse. Hepsi, Hepsi herkes. Tabii. 189 stüdyo ile çalışıyorum dünyada. Şu anda. Tabii. Mesela benim çalıştığım firma İngiltere ama onlar 189 dünya büyük yapımcılarla çalıştıkları için Avatar filmi. Avatar'daki hayvan sesleri düşük frekans onlar. Onların yapan benim. O sinemada gürül gürül O gelen. aslında çok Herkesin sinemalarda gelen- işte mesela Tabii. o basları da sinemada Dolby yapıyoruz biz. Surround'da. O mesela bas altları değil orada mi? yapıyoruz. Daha çok orada kullanıyorsunuz ki daha içerisinde o gürültüyü verebilsin. Şimdi biz geçen ben 15 gün oldu galiba. Romanya'daydım. 10 tane. Abi sen çok güzel anlatıyorsun biliyorum ama ben böyle herkese deste Heh, onları tamam. atıyorum. Şimdi hiç unutma aynen devam edeceğim ama yani çocuklar albümler, Evet. film,
Evet. Hangi bu bütün alanların hepsinde varsın sen. Evet. Dublajda var mısın? Dublaj yapmıyorum. Dublajda yoksun. Yok. Ama bütün film içinde, bir filmde veya şarkı, Evet. pop şarkı, rock şarkı hepsinin Bas. içinde sen varsın. Evet. Bas olan her şeyde. Bas Evet. gitarda bile varsın. Aynen. Şimdi zaten Bu ne abi? bu zaten bizim Türkiye'de vokal demek. Aslında işte biraz evvel konuştuğumuz gibi nakaratın altında şarkı söyleyene vokalist diyorlar. Değildir. Tabii. Alakası yoktur. Değil. Vokalist nedir biliyor musunuz? Nedir abi? Aslında vokal müziği yapandır. Sanatçıyı yönlendiren değildir. Bakın Türkiye'deki bu olay var. O sanatçıyı yönlendirmek var, bir de müziği yapan vardır. Bakın bir sanatçı vardır, müziğe uyar. Bir sanatçı vardır, müzik ona uyar. Mesela bu kimde vardır? Kimde var? Müslüm Gürses'te vardır. Hiçbir zaman Yani orkestra hep ona uyar. yok. Ha, orkestra yaptı, Tabii. aranje de öyle. Mesela Takip eder. takip tabii. Hiç o umuruna takmaz. Müslüm albümde de öyledir. Güzel. Çünkü niye? Gireceği yerde girmez, ikisi ona girer. Ama o bir Doğru. tarafta yakalar. Çünkü diyor ki ben müziğe uymam. Müzik bana uysun. İşte kalitesi, bilgisi budur yani. İlginç. Yani iki türlü. İlginç bakış Mesela ben ama bazıları vardır. İşte tık gireceksin, tık çıkacaksın. Makine gibi her şey gibidir. tık 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 gider. Ama ben mesela diyelim ki işte basların altını yapıyorum. Mesela onu söyleyecektim. Romanya'da ekseri çalışıyorum. Şu arada stüdyo ucuz olduğu için bizim şirket orayla çalışıyor. Kontrabas, viola bas, kontrabasları Siz biliyorsunuz. yapıyorsunuz. Tabii onların altlarını yapıyorum. Onlar dik geliyor. Onu yapmıyorsunuz. Onu yapmıyorum. O Onu bana dik altını geliyor. yapıyorsunuz Tabii. sürekli. Çünkü zaten anlatmak istediğim de bu. Wow 3 ya, çok oktav acayipsin abi. ne yaparsanız yapın kemanda diyelim ki 3 oktav çıkardık. Ama onların altını yaptığınız zaman onu 10 oktava çıkarabilirsiniz tabii. O zaman Tabii devasa bir dehşet bir güç. şey oluyor. Ama frekans düştükçe, ses herz düştükçe ses kanalı yok. Ses var sadece kayıtta. Düşünebiliyor musunuz yani? Allah'ın hikmeti. Yani Nasıl bir şey ya? mesela ses frekansı Ha, bir şey yok. yok. Sıfır. Ama orada ses var. Durun bir yukarı şöyle barfix çekeyim geleyim ben 2 dakika. Mesela Çok eğlenceli ya. benim işte bakın mixçiler benden nefret eder İngiltere'de. neden ne yapacağını bilemiyor. Çünkü yok orada. Abi bu ses nereden geliyor ya? Biz mesela Çok ben acayip. takılıyorum. Ya şurada deton olmuşum. Şunu melodin yap diyorum, tamam mı? Adam Niye diyor, böyle? hani bir şey yok ki, neyini yapayım? Melodyne öyle bir şey algılamıyor Ha, çünkü. yok. Yani Ses nota olarak değerlendirmiyor. algılamıyor. Adam mikrofon da algılamıyor. Yani sadece Peki bir saniye. heh. Çok güzel bir yere geldim. Senin kaydettiğin özel bir ekipman var mı? tabii özellik. Yani çünkü böyle bir rengi her mikrofonu koy karşına Hayır. AKG alsın değil de Şimdi ha bak- nedir onlar mesela? şimdi bakın, Setup'ın ne? Şimdi mesela düşük frekans almanız için eksi 1 derece dip gürültüsü olması lazım. Veya 2 veya 3 derece. Eksi. Eksi. Tabii. Ya pardon, eksi diyorum ben. Artı 3. Açılmış oluyor. Açılmış. Dip sesleri açman Tabii, lazım. tabii. Normalde bütün stüdyolarda onlar hafif kapatılır. Bizim- Burada açıyorsun ki altlar Açıyorsun. gelsin. Tabii, bir de şu O var. zaman geniş diyaframlı mikrofonlar Tabii, lazım sana. bir de mesela şunu şöyle söyleyeyim. Buradaki bütün en kral stüdyonun dip gürültüsü diyoruz. Dip gürültüsü desibel olarak 20'dir. 20 desibellik bir stüdyodan siz 14 Hz'lik bir ses alamazsınız. Hayda. Alamazsınız. Tabii. Stüdyo da gerekiyor. Tabii. Şimdi mesela bizim çalıştığımız yerde dip gürültüsü 3. Vay, 3 olduğu vay, için vay, 14 vay. yaptığın zaman Duyuluyor. alıyor ve temiz alıyor. Öbürküsü çünkü devasa bir güç çıkıyor. Frekans diyoruz ya, Allah'ın bir sana vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu bir ses. Ama sen duymuyorsun ama öyle bir titreşim geliyor ki. Allah Allah. Tabii. Müziğin Onu içinde algılıyorsun ama ne olduğunu anlamıyorsun. anlamıyorsun. Yani Hiç mesela böyle bir şey duydunuz mu? Duydunuz mu? Duyan varsa hediye gönderiyoruz ama koca mikrofon göndereceğim. Olağanüstü. şimdi ve mikrofona da gelelim. Mesela mikrofonlar 0 Hz'de 0,1 Hz'de ki mikrofonlar, özel mikrofonlar. Yani Bunlar da özel tabii. tabii şu kadar küçük. Küçük hatta mikrofon. mesela bunu bazı altın petrol ararken toprağın üstüne koyuyorlar. Yer altındaki dalgaları Hassasiyet çok hassasiyet yüksek. çok Anlıyorum. yüksek. Tamam. Tamam. Bu olduğu için stüdyonun içi de olması lazım. Öbür türlü yerde yürüyen karıncanın dahi Sesini alıyor. sesini alıyor. Ana, Bir de bu nasıl bela bir şey. tabii çok mesela diyelim ki
oda var. Böyle bir ufak kendini sokabileceğin oda var. Düşük frekans yaparken vücudun sıcaklığı o mikrofona gitmiyor. Sesin, nefesin gitmiyor. Hiçbir şeyin gitmiyor. Onun içinde dışarıda mikrofon, dışarısı 0 desibel, o şekilde temiz alıyorsunuz. Şimdi öbür Ama bunun türlü. için stüdyo kurulmuş yani. Tabii özel. Türkiye'de Zaten- var mı öyle bir stüdyo? Hayır canım. hiç duymadım böyle bir TÜBİTAK'ta şey. dahi ben gittim. ne TÜBİTAK'ta ya? dahi yok. Bakın ya, Olağanüstü mesela bir şey bu. Yani adamlar bunu kullanıyor muymuş yıllardır yani? tabii canım şimdi Yani şöyle senle söyleyeyim. keşfetmediler bunu yani. Yok canım alakası yok. Değil Şimdi mi? ben şunu söyleyeyim. Mesela diyelim ki Vay Allah, ne bana zevkli sohbet ya, film gibi. Bana Madonna çok iyi bir ses diyemezsiniz. Veya Jennifer Lopez çok iyi bir ses diyemezsiniz. Kusura kalmayın. Yani bizim Türkiye'de ne sesler var. Bunların sesi ses yapan stüdyonun güzelliği. Bir stüdyo ne kadar sessizse o kadar temiz ses alır. Bir stüdyoda nasıl güzel mikrofon varsa o kadar kadar net iyi alır. alır. Tabii. Bakın insanlar yabancılarda şarkı söylerken şuradaki alıyorsunuz. Abi ya olaysın ya. Ha, bu Bir şey diyeyim mi? O sesi, ulan diyorum ya, bu Selin Dion'un sesinde bunu nasıl ekliyorlar bunu? İşte. Efekt mi bu? değil. Kayıt Orijin- stüdyosunun Süt kalitesi. temizlisi. Aa, Hiç ses yok. Hiç ses yok. Ders 7. Ve ikincisi Harika abi, çok güzel. İkincisi hiç ses yok ve en önemlisi mikrofon bu şekilde aslında okunmaz. Dünyada. İçerisi sıfır olunca tabii uzaklaştırıyor mu? Yukarıya mı alıyor? Bütün mikrofonlar yukarıdadır. Aa, Her nasıl ya? mikrofonun bir çıkış ses kartı vardır. Hangisi düzgün aldıysa onu kullanırlar. Ha. Çünkü şöyle söyleyeyim, sıcaklığı düşünün. Fantastik be abi. Mesela sıcaklık yukarısı ne geç oluyor? abi, Sıcak dur oluyor. Ya bırak şöyle abi ya. Biz Ankara'nın bağlarında Hadi abi. Ne yapıyoruz biz? Boş ver sen ya. Çünkü ses Çok yukarıya acayip. çıkıyor. Ha. Orada aynı sıcak misali, soğuk alttan. Siz şimdi mikrofon karşınızda. Tabii. Yani mikrofona tokat vuruyorsunuz. Vur 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 vur, ne oluyor? Değil. Gümbür gümbür distortion yapa Yap alıyor. o. Sesi kız. Bilmem ne doğal ses alacağız. Doğal mı almıyor. Alamazsınız. Zaten stüdyoların Türkiye'deki dip gürültüsü 20 Zaten o da leş. ses. Zaten kayıt almadan bir pislik geliyor zaten kayıta. Ya o zaman şöyle Sesine. diyelim. Kötü müzik dinliyoruz ya. Değil Aslında mi? müzik dinlemiyoruz ki. Ya kötü kayıt dinliyoruz Tabii, diyelim. kötü Çok kayıt özür dilerim. diyeceğiz. Kötü Evet. müzik demeyelim. Kötü Kötü kayıt. kayıt dinliyoruz abi Aynen. biz. Ve beynimiz yanıyor aslında. Aynen buna. aynen. İyi dinlemeye kötü olan her Tabii. şey de bize normal geliyor. Aynen. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yandık abi. Ne Şimdi yapacağız ya? mesela diyelim ki ya bakın bir filtreyi Ya düşünün. oğlum ne yapıyorsun Allah'ını seversen. Yok. Filtre abi, unutma. Filtre. Şimdi filtreyi He? fotoğraf çekiniyorsunuz. Tamam. Filtreyi Filtreyi ne kadar koyuyoruz. güzel olursa Müthiş o bir şey kadar çıkıyor. tanıyamıyorsunuz. Müzikte de öyle. Stüdyoda da öyle. Stüdyoda. Şimdi bizimkilerde zaten yer çamur, stüdyo çamur, kayıt zaten çamur. Bir de onu Photoshop yapıyorlar. o da olmuyor. O da olmuyor. Da oluyor. Yani rezil bir Evet. şey çıkıyor. Bizim Sound Türk olmuyor. milleti niye sesi yüksek dinliyor müziği? Kısık dinleyemiyor. Çünkü kısık dinlese o istediği Ortada temizliği müzik alamıyor. Abi sen ne yapıyorsun ya? Evet, ben Her de. şeyi açıkladın, farkında mısın? Aynen. Ne olacak bundan sonra bu ülkenin hali? Ya bakın Ne de sen açıkladın, bizim kafaya taktığımız her şeyi açıklıyorsun. ya bu Fena bir şey. doğrusu aslında ilk önce bu işi yapıyorsa mesela bir stüdyo çok önemli. Bir numara. Ama herkes stüdyocu. Evet. Herkes bizim Türkiye'de aranjör, herkes stüdyo sahibi. Ya stüdyo, bakın ben size resimlerini göstereceğim birazdan. Diyeceksiniz ki bu stüdyo nasıl bir stüdyo? Allah Allah. Yani mesela ben bir parçayı adamlar bir ayda mix bitiriyor. Bir ayda bir parçayı bir ayda mix yapıyor. Bir ayda bir parçayı mix mi yapıyor? Evet. Ya detay. O kat. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir saat çalışıyor. 4 saat kulağımı dinlendireceğim diyor. Wow abi, 6 saat çalışıyor, kulak dinleniyor, ondan sonra bizde tabii Bizim burada bir Çok ayda ilginç. 30 tane iş albüm çıkıyor. çıkıyor. Doğru. Albüm. Doğru. Sonra da onun tabii. Albüm çıkıyor. Bitiyor 30 tane. Her gün bir tane yapıyorlar. Çok acayip. Benim mixçi arkadaşım var. Günde 3 parça mix yapıyor. Ama Allah'ım normal bu, bizde normal ya. Bizde normal bir anlattığı şey bizde normal. Yani biz her çalıştığımız stüdyoda bunu yaşadık yani. Ben hiç Aynen, bir ayda siz- mix yapan bir yer görmedim zaten. Aynen. Zaten öyle bir şey olur mu? Abi ne bir ay falan deriz biz. Bak albüm çıkacak, adam şey verdi. Evet. Çalışma ahlakı, çalışma yapısı, sistem bambaşka bir boyutta. Çok. O nedenle çıkan işte Aynen. o oranda. Ve bir de oradaki stüdyolar hepsi
Yayladadır, dağdadır. Aa, Vay dedi, bir böyle de o var. tabii. Yetmedi. Yani çünkü ya bakın mesela Çok ben- kötü abi ya. O zaman ben çok üzüldüm şimdi ya. Hakikaten. Yok, Çalışma üzülme. şartları dahil psikolojik olarak insanların. Siz stüdyo çalıştınız biliyorsunuz. Çalıştırdım tabii. Mesela Bir sene gittim. stüdyoda bir bakın her gidin buradaki stüdyoda 40 kanal 50 kanal mikser var. Tabii. Dedemden Görüntü. kalma. Görüntü mikseri deriz O ne ona. biliyor musun? Işık. Gelen burası stüdyo Oo. desin kandıralım. Yani Aynen. albüm yapalım. Aynen Bu abi. dürüstçe. Aynen. Orada Hı. evet 60 kanal mikser var. Evet. Dijital ama Tamam. çalışıyor. Ha, hepsini çalıştırıyor. Çünkü orada kayıtlı kanal alıyorlar. Bizimkiler gibi burada Cubase gibi, Protos gibi herkes dijital almıyor. Hep çalışıyor. Çünkü insanlar öyle yapıyor. Mesela bir soliste 3 ses kartı bağlıyorlar. Mesela Nasıl üç ses kartı? tabii, Abi üç bir ses saniye kartı. kapatıp açacağım. Tamam. Çok özür dilerim. Yandı bak sıcaklıklar yükseldi. Abi bu ses olayında diyorsun ki ben artık gitti. kafiydim. Anlat Ya- abi bize. Şimdi mesela geçen boğazım ağrıyor. Doktora gittim dedim ki doktora vardım dedim ya benim işte boğazım ağrıyor. O da dedi ki bana şey yazdı. Boğaz pastili yazdı. Dedim ki ya pastili yapmayın benim kapağımda bir sıkıntı var. Ne kapağı dedi ya? Sen doktor musun? Hayda. Dedim ya Şimdi- bakın benim kapak aynı bir gözün ters yan yatmış halini düşün. A dediğiniz zaman açılır. Durduğunuz zaman nefes alırken kapanır. Gece uyurken de kapanır orası. Ses teline Normalde kapanır. kapanır. Tam kapanmaz. Ve adama en son dedim kardeşim ben özel hastaneye geldim. İstediğim şekilde bak kameraya soktu. Evet kapak açılıyor şu kadar açık kalıyor. Bu açık kaldığı için de devamlı hava giriyor oraya. Ve? Ses tellerine vuruyor. Evet. O da ne yapıyor? İnce bir olduğu için rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Ağrıtıyor falan. Adam dedi ya sen bunu nereden biliyorsun? Şimdi gene ben desteleri toparlayayım üst Evet. üste. Bir yolculuk, kendinizi tanıma evresi, sonra çalışma evresi ve bu çalışma içinde filmler var. Evet. Dünya çapında sanatçılar var ve Evet. hala çalışıyorsun. Tabii çalışıyor. Sen şu anda ben aktif değilim dedin. Yok, yok, hala Aktifliğin çalışıyorum. ucundasın. Tabii, tabii. Şu an mesela kimlerle çalışıyorsun? Son çalıştığın 5 Şakira ile iş. şu anda Şakira ile Shakira ile çalışıyorum. çalışıyorsun. Ne yapıyorsun Shakira ile? Bas. çalışırken? Stüdyo kaydında mı canlıda mısın? Canlıda da gidiyorum. Yani Shakira'nın vokalistini yapıyorsun. Evet. Onun Kimlerin gibi. vokalistini yaptın abi? Jennifer Lopez, Madonna, Sami Yusuf, Sami İslam, Mahir Zaim. Yani aklınıza kim parayı verdi? Ve bundan para kazanıyorsun tabii, sen abi. tabii. Bak şimdi bu yani çok önemli bir konuşmaya şey. gerek yok. Çok önemli bir şey. Bu çünkü Türkiye'de ve belki dünyanın birçok yerinde bu videoyu zaten altyazıyla dünyanın her yerinde izleyecekler. Birçok farklı ses rengine sahip insanlar. Evet. Bas renkli var, kadınlarda altolar var, Evet. kontra altolar var. Evet. Ama bu insanlar kendilerini ifade edemiyorlar. Şöyle bir şey oluyor yani arkadaş bu ne ya böğürüyorsun bir ses çıkmıyor senden. Adam bunu duydukça müzik yapası gelmiyor ve en sonunda küsüp bir taraflara ayrılıp dağılıyorlar. Ya kendilerine operada yer bulabiliyorlar Türkiye'de, Evet. başka da hiçbir yerde yer bulabiliyorlar. Fakat sen insanlara bir şekil gösteriyorsun aslında. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Özel renkli insanlar dünyada kıymetlidir diyorsun. Bas. Bak. Okey. Yani bu çok şimdi, kıymetli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bu insanlara dünyada bas sesse veya işte tenörse işte her şekilde bir yapımcıdan, bir devletten, bir müzisyenden, bir üniversiteden her türlü destek var. Şimdi bakın Bir de orada destek var. destek var. Farklı bir rengin var. Bas renksin veya kontraltosun. Aa, gel Evet, bakalım. konservatuvardasınız. Aha. Mesela sizde bunu keşfettiği an o anda sizi alıyorlar zaten. Ha bitti. Sınav Bitti. falan da bitti. Yani size diyorlar Özelsin ki diyor. özelsin diyor. Ya Sana ben- yardım abi bir ediyor. Şey değil mi? Burada bir çocuk geldi. Talha isimli genç bir çocuk. Bunu nereden? Muğla'dan geldi. Ses aralığı çok güzel. Pesler sizinki olma ihtimali yok ama tize doğru müthiş açılan bir renk. Benim burada sayabildiğim 4,5 oktav civarı Evet. sayabildim. Ama doğalını da çıkarıyor çocuk. Kendi kendine uğraşmış. Konservatuar sınavına girdi almadılar. İşte Neden almadılar? Dediler ki şu parçayı çalış gel. Arkadaş adamın bir şeyi var. Bak bu özel bir şey elinde duruyor. ama şimdi niye almıyorlar? biliyor Neden musun? abi? Anlatır Ben mısın? size bir şey söyleyeyim. Ben o zaman şöyle anlatayım. Çok güzel bir konu. Ben şimdi Evet. bana şan dersi veren hocaya Ne hocaya yaptın? gittim. Hayda. Şimdi eğitim kısmını hiç anlatmadım bu arada. Yani Eksiğimiz eğitim kısmını da senden Evet. dinlemek istiyorum. Bir de Guinness'e geleceğiz. Hayır. Bunlar Ben kıymetli. şimdi bana şan Ya, dersi buyur. veren hocaya gittim. Öğrencilerle, arkadaşlarlayız. Of. İşte çökertme.
Hiç unutmuyorum. Türkiye'de mi gittin? Türkiye'de tabii. Allah. Üniversitede. eğlencelidir. Üniversitenin adını vermeyeceğim çünkü mezun Tamam, oldum bir yer. Tamam. Çökertme okuyacak. Dedim ki hocam ben bu arada rekor kırdım yani. Ama hoca bana böyle bir bakıyor ki hani ya hoş geldin değil de niye geldin der gibisine. Hayda. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Bir kere sizi şey yapıyor sanki. Ya sen kimsin? Bak Çıktığın zaman burada bizimkiler de diyor ki sen çok iyisin. Hoca sana ne ders verecek? Sen hocayı niye öğrencilerin yanında rezil edeceksin? Öğrenci aslında şudur. Öğretmen değildir. Ahlak bakın. Mesela ben Türkiye'de veya dünyada en çok değer verdiğim şey ahlak. Bakın. Din görüşü, fikri, dini, ırkı beni hiç alakadar etmez. Ahlak olmadıktan sonra hiçbir şey yürümez. hiçbir şey yürümez. Değil mi? Paylaşmasını bilmedikten sonra da Bir şey yürümez. yürümez. Bizim öğretmenlerimizde veya bizimlerin paylaşımcı yok. Eğer ki gerçekten değer veren ben kendi başımda var. Bakın ben kaç dünya rekoru kırdım. Daha devlet benim kapımı çalmadı. Ya. Ama başka birine yapıyor. Ama bana yapmıyor. Şeyi anlatıyorsun ya abi, gümrükten girerken bunlar ne vergisini ödedim. Ya ben mesela Bulgaristan diyorsun, Türkiye. Şaka gibi çocuklar, bir Bakın, dinleyin ne olursunuz şimdi ya. ben o kadar ülkeden geliyorum. Arabayla televizyon programları yapıp Davet geliyorum. ediliyor. Davet Dünyanın her ediliyorum. yerinden davet ediliyor. Evet. Arabayla 10 ülkeye program yapmaya Program gidiyor. yapıyorum. Arabamla gidiyorum. Gelirken her yerde telefon, işte fotoğraf çekiniyorlar. Guinness'ten dolayı falan sertifikaları görenler falan. Böyle polisler falan. Bulgaristan diyorsunuz. Türkiye'den ne kadar geri ülke değil mi? Öyle. Evet, çok geri ülke. İnanır mısınız? Polisler beni sarılıyor. Gümrükten Türkiye'ye girdim. Belki Bulgaristan'da 50 kişiyle fotoğraf çekindim. Polisler bunlar ve gümrükçüler. Türkiye'ye girdim. Bagaj aç dedi. Bagaj açtım. Sertifikalar işte görüyor. Aç bu çantayı. Onu da açtık. Adam bakıyor. Guinness World Dünya Rekoru yazıyor burada zaten. Bunun nereden aldın? Kaç aldın? Bunun faturası var mı? Vergisini ödedin mi? Şimdi sen bu millete... Konuyla ilgisi yok yani. bu Bilgisi yok. bilgisi yok. Bu adama ne anlatırım ben? Evet. Yani sen burada nasıl kendini ifade edersin aslında? Türkiye'de bu yaptığın şeyleri nasıl anlatabilirsin insanlara? Anlatabilirsin. Uykular harap oldu. Gençliğim ziyan oldu. Çok zor. Gençliğimiz yanlış. Bu ya bu Türkiye'nin en büyük rekoru bu. Doğru. Yani çünkü niye biliyor musunuz? Değerlerine değer vermiyor. Yani ben bıraktım ondan sonra ve inanır mısınız? Benim çok hayranım, çok milyonlar benim takipçilerim var. Hepsi bunu izleyen insanlar olacak. Hepsinden özür dilerim artık. Bu dengesizlikten ben artık rahatsız oldum. Bütün sayfalarımı kapattım. Sildim. Çünkü Çok acayip. şeyi yok. Bilgi yok. En azından bilgiyi bir öğrenelim. O da yok. O da yok. Niyet de yok. Niyet de yok. Yani şöyle bir şey. Ben bu anlattıklarınızı çok iyi anlıyorum ve ben zaten siz bunları içeride biz sohbet ederken duyduğumda zaten direkt yıkıldım yani. Evet. Hani korkunç, yıpratıcı bir şey sizin açınızdan. Evet. Kendinizi anlatmak bile yok. Yani bu ne diye anlattın ya, bu Guinness rekoru efendim işte çok uzun şey tutturacağım. Bunu anlatmak zorunda mısın yani? Böyle Aynen. bir şey. Burayı da geçiyorum. Abi gene desteleyeceğim. Karışmasın istiyorum. Çünkü biz daldık mı açılacak konu. Yolculuklar, eğitim kısmı. Evet. Abi nasıl bir eğitim aldın? Bak şimdi çok güzel tamamlayacağız. Konservatuardan Konservatuar. girdin. Onu sen o ortamı beğenmedin. Bir şey ama öğrenmedim. Ne yaptın? Kendini nasıl eğittin? İşte bakın orada Öğrendiğin bir şey yerden- öğrenmemişim. Tamam. Zaten bizim Türkiye'de bütün sanatçılar hepsi konservatuar mezunu. Zaten Hepsi detoneci. Dünya. Tamam. Yani, doğru. Şimdi bu oraya gittikten sonra ben bunu keşfettim. İngiltere'de de mi? İngiltere'de. İngiltere'de keşfettin. Neyi keşfettin? İşte bu basın, oktav araları, ses araları, aşağı çık, yukarı çık. Guinness Rekorlar kitabına Evet. sizin 3 rekorunuz var. Evet. 3 ayrı rekor. Bunlar Evet. hangileri? Ne rekorları kırdınız siz? Ben şimdi bir dünyanın en güçlü bas. En güçlü bas. Evet. La kararına Bak sen 117 en bas desibel. değil, 117 desibel la kararı. Yani Evet. bu mu? Evet. Bir. Bir. Biri en kuvvetli veren Evet. siz misiniz? 117 desibel. Evet. Guinness Rekorlar kitabı çocuklar. Şaka değil yani. Evet. Ölçülmüş, Tabii. biçilmiş bir şey. Tabii. Bu ses var. Tabii.
Zaten her dakika çıkarıyorsunuz istediğiniz Yani zaman. Ya dur bir çıkarayım diye. Kendimi sıkıyorum zaten çıkarmamak için. Süper. Bunun videoları falan var mı çıkartırken? Tabii canım bu hepsi zaten Zaten internette mevcut mu? hayır o internette yapanlar yapmışlar da şimdi şöyle Yok söyleyeyim. sizin... Benim yok. Ha, Ben bunu şöyle söyleyeyim. Guinness'e yaptığımız için Guinness çekiyor bunlar. Biz yapamıyoruz. Onlar ne zaman istiyorsa yayınlayabiliyor. Onlar yayınlamadan biz yayınlayamıyoruz. Burada Bu bir yani mesela diyelim ki şu anda uzun vokal yayınlanıyor. O da çok şey aldığı için iyi bir dünya güzel Ben bir sizi rekor oradan oldu. buldum ilk önce. Yani o çok aldığı için. 1.50 miydi? 1.52. 1.52 tek ses Evet. detone olmadan aynı aynı tip- frekans. delilik ya. Geçen izlettiniz ya çocuklar ne olursunuz buraya linklerini de bırakırım izleyin. Böyle bir şey yok. 1 dakika 50 saniye tek 52. not. 1.52 çok özür dilerim. 1.52 tek not Hiç düşmeyecek. hiç düşmeden Yükselmeden. ve tek nefes. Tabii. Diğeri yelpaze yapmayacaksınız. Yani aynı şeyde. Abi nasıl çalıştın buna? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Bu da yine benim bir konserde olan bir şey. Dubai'de konsere gittik. Hayda. Ben tamam yapıyordum ama Ama Guinness'ten önce de sen çalışıyorsun Çalışıyorum, zaten. tabii, İş tabii. yapıyorsun, Tabii, vokalleri tabii, falan. tabii. Aklına rekor denemek nereden geldi? işte bana en sonunda bu Dubai'de konsere gittiğimizde Abdullah mı ne dünyanın en 45 dakika ezan okuyan sure okuyan bir hoca var yani. O rahmetli oldu tabi. Tam ismini bilmiyorum ama internetten bulabilirsiniz. Tamam. En uzun okuyan 45 dakika olması lazım. 45 saniye. 45 saniye. He. Ben de o konsere gittiğimizde Sami Yusuf'la işte bir sure var. O okunması lazım. Aa. Evet bu programda. Ee? Ben de bana şey yaptılar. Ben de okudum yani. Ama ben sadece Kur'an okumayı biliyorsunuz. Tabii. o zaman. Kur'an okumayı Arap- biliyorsunuz Kur'an orada. okumayı- tabii Arapça da okuyorum çünkü. Okuyorsunuz Tabii, da canım, ve- sadece vokalik de Güzel. yapıyorum zaten. Çok Araplarca güzel. falan. Çok güzel. Süper. Sonra bir ara gözümü açtım. İnsanlar şu vaziyetteydi. Yazık. Ben dedim ki Ha, ne oluyor? ama ben ne oluyor? Aa, siz Ne farkında yaptım değilsiniz. dedim. Ama Gitmiş. ben gitmişim. Kaç kilitlenmişim. saniye gitmiş tahminden? En son 1,5 falan gitmiş hayır, mi? 2 dakika 17 saniyeydi. Ama kilitlenmişim. Sonra anladım ki program bitti. Program Yıkılıyor bitmedi. ortalık Program yani. bitmedi. Pardon. Durdum. Allah Allah deyip Bağıran atan bağırıp kendini. üstüme gelenler, Tabii. sarılanlar. Ben anlamadım Allah, o ne karşılık. oluyor? Bizim program Bitti. bitti. Konser de bitti. Bitti. Her şey bitti. Her şey bitti. Sonra bizi otelden sabahleyin adamlar geldi. Dediler ki seni oranın El Cezire televizyonun sahibi, büyük karalet Herkes ailesi. orada. Yani Ne oluyor? seni tanıyor. Seni yemeğe istiyor. Abi o konser videosu var mı? Var. Hadi Evet. canım. Nerede o video? Valla ya Varsa ben onu bana biraz atar bak mısın? onu yapsaydım dünyada çok büyük bir ses getir. Ben onu şimdi biraz dine şey Sen olduğum için yapmıyorsun. yapmıyorum ben. Bilinçli olarak Ha, kullanmadım. bilinçli olarak. Sonra beni çağır gittik büyük bir yere. Oranın işte El Cezire televizyon sahibi bana açık çek verdi. Dedi ki 2 dakika bize Kur'an oku. Biz bunu dünyada yayınlayalım. Çok büyük ses getirir Müslümanlık adına. Yıkılır. İstediğin parayı vereyim sana dedi. Aman yarabbi. Ben din ile sanatı karıştırmam. Benim yaptığım zaten. Çünkü yaparım ama şu anda o yaptığım şeyin arkasında durmam lazım. Onun gibi yaşamam lazım ama şu an onu yaşayamıyorum. Yani Çünkü- ben onu o kimlikte hissetmediğim için ya daha doğrusu nasıl Hayır, diyeyim? O şekilde yaşamadığım için. tabii, Taşıyamayacağınızı düşündüğünüz için. Çok tabii ben oradan cümleyi o iş, bulmayı aynen bulmuşum. orada yapıyorum. Ondan sonra gidiyorum Jennifer Lopez'e çalışıyorum. Mesela oradan Siz kendinize olmayacağını düşünüyorsunuz. alkollü yere Çok iyi gidiyorum. anladım. Alkol kullanmıyorum. Hiç Çünkü kullanmadım. siz bir de şöyle bir şey var. Öyle Yani. bir şey yapsanız çünkü büyük olay olacak. Siz bu sefer herkes sizi gözler sizi Tabii, böyle tabii, dikecek. tabii. O adam bunu yaparken bunu mu yapıyor? Yani Bu sefer düşünsene siz rahatsız ben mesela olacaksınız. eğer ki Anlıyorum. o rekoru 1 dakika 52 saniyeki rekoru düşünün ben onu Kur'an olarak okuyabiliyordum. Rekoru kırabiliyordum. Yine aynıydı. İsterseniz o rekorda şey var. İster ses çıkarın isterseniz şarkı okuyun. Aa, her şey Tabii açık. tabii. Ama ben onu şarkı okusaydım anlıyorum. 4,5 dakika olurdu. Çünkü yelpaze yapıyorsun ciğerlere. O zaman daha uzun gidiyor. Bu öyle Ne değil. demek yelpaze yapmak? Ya mesela Allah Allah abi ne çok bilgi var. Dur kapatıp bir daha açıyorum. Vallahi kapatıp açmaktan makine kalmadı. O 2 dakikalık Kur'an Evet. hikayesi ve senin Guinness rekoru. Sen bundan sonra keşfediyorsun ve diyorsun ki ben bunu kırayım o zaman Aynen. bari. Bari bu kadar. patronlar dedi bana. Ondan sonra dedi. Şimdi şöyle Guinness'i kır. Allah Allah. şimdi Öyle işlerle. ben sonra
Ben bu rekoru kırdım. İnanır mısınız? Ben bunu samimiyetle söylüyorum. Bir gaziyim. Emekli maaşımdan kredi çektim. Ayda. Arabamı sattım. Ne diyorsunuz? Tabii tabii. Ne bir destek bulabildim. Hiç. Ne sponsor bulabildim. Kendi başınıza. Hiçbir şey bulamadım. Emekli maaşımdan kredi çektim. Çünkü bu çok pahalı bir iş. Yani nasıl pahalı? Nasıl? Mühendisler geliyor. Özel mikrofonlar geliyor. Mesela mikrofonlar Amerika'dan geliyor. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Tabii parasını sen veriyorsun. Gerçekten mi? Tabii. Sen veriyorsun. Çünkü sen dünyaya ismini yazdırmak istiyorsun. Yani. Ama ki, siz bunu nerede kırdınız mesela? İngiltere'de. İngiltere'ye çağırdınız herkesi. Ben Güneş çağırmıyorum. Ne yaptın? Diyor ki Güneş siz bu rekoru ne zaman kıracaksınız? Şu gün kıracağım. Tamam. Şu edevatlar olması lazım. Tamam Onlar diyorsun. var mı? Ha, onların çalıştığı şeyler var. Hakemler var. Hakemler işini onlar geliyor. Hakemlere para mı veriyorsunuz buna? Mühendislere veriyorsunuz. Orada Herkese bir tane parasını mühendis veriyorsun. yok. İnsanlar uçakla Amerika'dan geliyor. Çalışan adam parasını alacak Tabii diye onu canım. seyredeceksin diyor. Tabii canım. Çünkü rekoru sen kıracaksın. Sen kıracaksın diyor. Ciddi para Ama mı kıramazsanız da Araba tabii gitmiş. Kredi Ya, gelmiş. Ciddi para gelmiş. Gitmiş emekli yani. maaşımdan Ya. ben size bir şey söyleyeyim. Son artık bu rekor olduğu için bir 5 ay kendimi kapattım çalışmadığımda. İster inanmayın ev elektriğim kesildi. O kadar bitti yani. her Bakın şey. o kadar bitti ve ben bir tane bu rekorun maliyeti bana gelmelerim gitmelerim yani o hakemlerin gelmesi şudur bir servet ve bunun karşılığında diyeceksiniz ki ülkeden ne aldınız? Hiçbir şey almadım. Destek almadınız. Ama hiçbir ben şey size bir şey söyleyeyim. Benim ülkem bunu anlasın diye ben bunu yapmıyordum yapmadınız zaten. Anlıyorum. Hiç umurumda da değil zaten. Ama Uykular destek araba beklediniz oldu. ki daha kolay yapabileyim. Ya bırakın Çünkü bakın. yapabiliyorsunuz. Size ben de bir video gösterdim. Tabii. Kaç oktavlık bir ses. Bakın. Ben onu ön elemelerine geçtim. Yapmadım. Param da var. Yapmadım. Çünkü Bir saniye. değmez dedim. Durun. Oraya hemen gelmeyin. Unutmayın ama. Şimdi birinci rekor tutma rekoru. Evet. Dünyanın İkinci rekor dünyanın en bas. en bas, en bas. en yüksek. Evet, en bas. Evet. Kuvvetlisi. Kuvvetlisi. Üçüncüsü? Dünyada en duyulabilen en dip bas ses. Bir duyulabilen var, bir de duyulmayan. O ayrı bir rekor yani. Tabii. Yani Vay mesela be. 4 Böyle Hz. 4 Hz. Yani 4. Öyle bir şey çıktı yani. Tabii canım. 4 Hz. Nasıl bir şeye benziyor abi 4 Hz ses? Aslında ses yok. Bir Onu ses ben yok. hissediyorum. Onu hatta Aman ben de hissedemiyorum da Allah'ım. bir titreşim beynime hissedebiliyorum. Mesela şu kısımlara Bir titreşim geliyor. geliyor. O diyorsun ki tamam. Onu neyle ölçüyorlar abi? Onun özel aletleri var işte. Ha işte o farklı bir şey. Evet. Bu ses değil. Ama öyle bir frekans Tabii var. tabii. Onu O mesela frekans öyle bir mikrofonlar var. 0 desibel 0 hertz alan mikrofonlar. Mikrofon var, özel onu mikrofon. özel alıyor. Tabii. Ya mesela o mikrofon 150 bin euro. Mesela anlatabildim mi? O mikrofon dünyada 150 çok bin tabii euro. uzayda kullanılan, şurada kullanılan Abi ne delilik ve ya. bir Ya. sistem. Ve mesela ben bir yere gittim. Bakın Türkiye'de çok bilgisizlik var. Stüdyo. Eksi 10 derece stüdyoya girdiniz mi? Soğuk. Yok ses olarak. Desibel olarak. Ay, girmedim. Eksi 10. Ne demek Düşün eksi abi, on ya? eksi on. Yani ses yok. Ses yok. Onun daha 10 ses daha sessizliği. Daha dip. Nasıl bir şey o? Nerede girdin Bakın o stüdyoya? abi İsviçre'de. Öyle bir stüdyo var. Tabii. O da Guinness rekorlarına girdi. Ben orada rekor yapacaktım. O 0.189. 10 dakika duramadım. Kulaklığı bir taktım. Size bir şey söyleyeyim mi? Kendi sesini duyuyorsun değil mi orada işte o frekans? Kendi ses değil. Ne? Kalp çavuşur, Abo. beyinler fa kalp güp güp. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Duramadınız. Allah öyle bir yaratmış ki bizi. Evet. Bunu duymuyoruz değil mi biz? Bir ses var ki niye biz insan kulağı 20 Hz'e kadar Ya duyabiliyor? abi sen ya arkadaşlar bunu izleyen kim varsa lütfen ülkedeki profesörler, üniversiteler, konservatuarlar bak geliyor Bizimkiler gidiyor boş. buraya geliyor gidiyor. Allah rızası için ne olursunuz ya bir saatçik konuş diye yalvarın ya. Gerçekten yalvarın. Olağanüstü. Evet. Ya Türkiye'de bunu deneyimlemiş kaç kişi var? Ya bakın yok ki zaten. Muhteşemsin Ve ya. ben size bir şey söyleyeyim. İnsan kulağı filtreli. Niye 20 Hz'e kadar duyabiliyor ondan sonrasını duyamıyor? Duymuyor. İnanın ki duyamaz, dayanamaz. Dayanamaz. Ondan Patlar, ölür. kesik çat- diyorsunuz. Ben diyorum ki şöyle bir taktım. Yemin ediyorum size şu kalbimin atışı balyoz gibi vuruyordu. ve çıktın. Çıktım dedim Tabii ki ben dayanamazsın ölüyorum. öyle bir şeye. Çünkü
vücudun akışlarını, kan akışlarını, o hoşu. Ya sanarsınız ki şelalenin oradasın, inşaat yapıyorlar, uçak düşüyor. Ya böyle bir vücutta bir ses mi olur? Anlıyorum. Bildiğiniz makine. Evet. Bunların araştırmaları var. Evet. 3 dünya rekoru. Evet. 4.'yü de kırardım diyorsunuz. Kırdım. İşte Kırdım. ben size dinledim ama Var yani rekorda var. kırılabilir. Kırmıyorum yani. ama yapmıyorum. Çünkü niye Yapmıyorsun. yapmıyorum? Artık kırgınım. Kırgınsınız. Millete kırgınım. Vatan dedim sağcı dediler. Vatan dedim ayrımcı dediler. Bayrak dedim şu dediler. Atatürk dedim solcu dediler. Şimdi ben hangi Herkes bir millet? şeye sokmaya çalışıyor. Ya bırakın ben ekmeğimi kazanıyorum. Bakın ben hiç yalan konuşmam. Hiç dobrayımdır. Ben bir vokalliği 5.000 sterlin alıyorum. Bir vokallikten 5 5.000 sterlin sterlin alıyoruz. alıyoruz. Ve özel gidiyorum. Ben burada bir zaman konsere başlayayım Şaka dedim. gibi ya. O paraya konsere gittim paramı alamadım. Ekibimin parasını veremedim. Şimdi bana Nasıl ülkede- yapacaksınız tabii. Ve gittin işte belediyeye gitsen sağcı mısın solcu musun? Sen bu vatan Şekil. söyledi diyor. Bu Atatürk söyledi diyor. Ben neyin uğraşayım ya bu sanatla ne alakası? Ya ben burada onun için Kırgınsınız. kırgınım ve hiç uğraşmam. Elimde rekorum da var. Kıracağım rekorum da var. En kralıyla da girerim ama yapma. Çünkü evde 5, arabada 15, uykular harap oldu. Anlıyorum, Dinleyen anlıyorum. bir millete ben ne sanattan ne de müzikten Anlıyorum. bahsetmiyorum. Ben şarkı söylemeyi unuttum zaten. Ben çok iyi anlıyorum sizin bir beyninizdekileri çok iyi anlıyorum ama hani ben de kendi adıma. Ben şu an sizin karşınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ya Çünkü bu estağfurullah, şans. kardeşim, ben de. Ve bunu izleyecek herkes de kendini eminim çok şanslı hissedecek. Gene aynı milletin içindeyiz biz de. Aynen. Yani siz ne kadar kırgın olduğunuz bir kitle varsa da bu aynı kırgın size hiç kırgın olmayacak ve siz gerçekten böyle el üstünde tutacak bir kesimde de var. Biz Var. kendi adıma bunu yaparsınız yapmazsınız isterseniz ben sizin her zaman bu oyunun içinde olmanızı hep isterim. Allah Öğrenerek. razı olsun. Allah razı olsun. Çünkü Ama bunun fazlasıyla hak ediyorsunuz. Olağanüstü bir iş yapıyorsunuz. Allah gerçekten size müthiş bir Allah razı özel olsun. bir yetenek vermiş. Allah razı olsun Bu da çok kardeşim. çok güzel yani. Bugün burada Allah diyeceğiz yani röportaj biterken. Harikulade bir şey. Valla işte aslında mesela gerçekten mesela ben aslında şarkı da okuyorum da okumak için okumak için okuyorum yani. Mesela Türk müziğinde de dünyası zaten Türk müziğin dünyası bir dar. Yani ben Türk müziğinde nasıl bir 6 oktav, 7 oktav, 8 oktav yol alabilirim ki bunu siz de biz sonra biliyorsunuz. Ya yani. siz zaten bu olayın dışında bir beceriniz var. Aynen. Ve onun değerlendirdiği alan olmadığı için başka bir yerde bunu Aynen. Çünkü orada onu değerlendiriyorlar. Aynen. Filmde değerlendiriyor, Her yerde. vokalde değerlendiriyor. Sanayi ve endüstri o kadar büyük ve güçlü ki sizi kullanıyor. Size bir şey söyleyeyim. Bir tane org firması, klavye org firması bana $500.000 teklif etti. Neydi biliyor musunuz? Ne? Düşük frekansları klavyelere Klavyeye atmam ver diye. için. Vay anam vay. Ben onu yapsaydım ne olurdu biliyor musunuz? Ne olurdu? Bana ihtiyaç kaldı. $500.000 adam. Niye yapayım? Olağanüstü. Ben Türk'üm. Her yerde adam geçiyor. Anladın mı? Yani Çok acayip. yapmadım. Zaten dünyada başka yapan yok. Ya yapan yok. O zaman Yani kusura niye bakma yapayım yani? arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ben zaten para kazanıyorum. Evet doğru. Yani niye? Çok Düşünsene ilginç. ondan sonra düşünüyorsun. Gel sıfır mı? Tanıyorsun yani. Tabii bunu çıkardıktan sonra ne olacak? Ve çünkü orijinal sesler olduğu için ve öyle bir stüdyoda sıfır desibel stüdyoda yükledik zaten öyle yüklüyor. Tabii. Yükledikleri için aynı sesi klavyeden Çıkaracak alabileceksin. zaten. Tabii. Artık niye Bitti. çok orijinal sesler var biliyorsunuz yani. O zaman bunu bütün Sitezlerde. müzisyenler de kullanacak. Tabii stüdyolar da artık kullanacak. tabii yani Kusura bak. Yani sizi sample yapacak. sample yapacak. Yani senin Anlıyorum, aslında o da sinema filmi hiç gereği yok ya bende var. $500.000 bedavaymış o iş. Ya en basit ama pazarlığa gitsen 1 milyon alırsın belki 3 milyon alırsın. Çünkü çok büyük bir O da org bedava. firması. Düşünün şimdi bu adam kaç tane satacak bundan? Zaten 3 senede o parayı çıkaracak. Ya bir satışta çıkıyor. Saçma Çünkü bir şey düşük yani. Bir fiyat. tane sample yapacağı adamın parayı. Ya bize sadece bir fikir olarak teklif ediyor ama açıktı. Ha, Ya açık. Açık İstersen. tabii isterseniz dedi yani bu şekilde yeni bir üretimimiz için biz bunu düşünüyoruz. Olağanüstü. Ama onun karşılığında da o frekansta monitör yönetecek. Ama ben bunu yapıyorum ben çıkıyor. Bunun patenti olsa Bak O zaman mesela siz de yaşıyorsunuz. Neumann Değil mesela. mi? Neumann mesela. Şimdi ben Neumann'a kaç oldu? 5 ay oldu. Neumann'a ben o frekansı verdim mesela. Verdiniz Tabii. mi? Şimdi Neumann o frekanstan mikrofon üretecek. mikrofon üretecek. Özel mikrofon. Evet ama onu üretmesi önemli değil. Onun aynı şeyi gelenek. Mesela monitör onun çıkış
çıkışını yapması lazım. O Yok, olmadan sonra giriş var, duymayacak. çıkış yok. Anlatabildim mi? Mesela sinemalarda bakın düşük frekanslarda bir boğultu gelir. Doğru. Aslında böyle bir gürültü gelir. Sallanma Çıkış, monitöre bak göbek patlar. Çünkü çıkış yeri yok. Ne yapsın? Sıkıştırıyor. Ama o frekans olsa çok temiz o bası duyabileceksin. Siz duyuyorsunuz Ben bunları. duyuyorum. Yani stüdyolarda Stüdyolarda yapınca duyuyorum. müthiş lezzet Çünkü oluyor. o şey var çünkü. Yetmeyebiliyor. O frekans var. Ama o frekans onlarda yok. Ben bitirirken şöyle diyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'deki müzik okulları, konservatuarlar neresiyse artık gerçekten ve ileri müzik araştırma okulları ismini verdiğimiz okullarda bakın yani bilgi sınırsız, bu kadar sohbette bu kadar çekebiliyorum. Ne olursunuz bu bilgiyi değerlendirin. Olağanüstü. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben bir de bu İstediğin gibi. sizin aracınızda bir şey söylemek Lütfen. istiyorum. Türkiye'deki bütün müzisyenler, bakın sanatçılar demiyorum. Bütün müzisyenler dünyada tektir. Neden? O kadar güzel enstrümanlar çalıyoruz ki, o kadar güzel becerilerimiz var ki, o kadar hızlıyız ki, o kadar ruhluyuz ki. Yani müzisyenlerin hepsine böyle başım önünde eğiliyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Bu düğüncüsü de olabilir. Düğünde çalan en kralı çalan da olabilir. Bakın enstrüman tel olarak, müzisyen olarak hepsine saygı duyuyorum. Ama solist olarak Yeterli değiliz diyorsun. Ne? solist olarak hiç kimseye saygı duymuyorum. Çünkü bilgi yok diyorsun. Bilgi yok. Hepsi boş. Hepsi stüdyoda kulüpte melodi oyunu çıkar. Hepsi Parasıyla, bir şarkıyla devam ediyor ama yapar. kültürü yok. Kültürü İçi yok. boş. İçi boş. Mesela dünyada Tarkan derler. Dünyasıdır. Ben bir Amerika'da görmedim. Bir Almanya'da görmedim Tarkan'ın çaldığını. Valla ben Bir dönem çalıyordu. 250 Bir dönem bir dönem çalıyordu. benim 250 Yani- tane dünya televizyonuna çıkışım var. Türkiye'nin en çok dünya televizyonu çıkan adamı benimdir yani. Bir de Hangi başbakanım, ülkelere Cumhurbaşkanımızdır yani. Recep Doğru. Tayyip Erdoğan'dır. Hangi ülkelere gittiniz? Aklınıza ne gelir? 200 ülke var mı hakikaten? Ya ülke olarak da mesela diyelim ki Almanya'ya gittiniz. Almanya Stuttgart var, Köln var. Mesela Şehir. gidiyorsun. Avusturya, Hırvatistan, ne bileyim. Mesela Hırvatistan'a varıyorsun. Zagreb'i var, Karapinas'ı var. Yani hepsi. Bu hafta buna Avrupa gelirsem mı çok daha büyük çok ihtimal kalıyor. yoksa Öbür tarafa var uçağım. Güney Amerika falan Gittim. hepsine gittim. Hepsine gittim. Uzak Doğu, Her taraf. Japonya. Japonya, Kore. aklınıza ne gelirse gittim. Bir tek Afrika ülkelerinde Gitmediniz. gitmedim. Orada da beni çünkü bir şey- çağırmadılar yani. Hatta yani Eğer şimdi- Kur'an okusaydınız 2 dakika her yerine hepsine de gider. giderdiniz ona. Ama ben aynı nasıl gaziliğimle vatanı kullanmadığım gibi onu da kullanmak dinimle istemez. Anlıyorum. ben bu sanatı kullanmam. Bunu yapacağım. Anlıyorum. Ne zaman ibadetime tam başladım, ne zaman bu işi bıraktım. Sami İslam gibi bakın, Sami Yusuf gibi demiyorum. Sami İslam. Öbür İngiliz adam ne diyor? Ben Müslümanları Yusuf İslam pardon. Yusuf İslam Müslümanları tanımadan evveli ben Müslümanlığı tanıdım. Okudum ve gördüm. Tanısaydım olmazdım. diyor. Olmazdım diyor. Ve adam parayla konser yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Anlıyorum. Öbürküleri Sami'stir şunlar bunlar Kendiniz- hepsi dini ticaret yapan Anlıyorum. insan. Ben bunu yapmam. Bunu yapacağım. Dünya rekorunu öyle koyacağım. Ama o da 2 dakika falan değil. 3,5-4 dakika. Ondan sonra bu işi bırakacağım. Hayda. Ondan sonra Abi Allah kerem. Bırakmayın abi. Hayır abi. Ben, Yok, o nasıl? ya Jennifer Lopez'e belki vokallik yapmayabilirsin ama senin bu oyunun Ama içinde yok, olmanı ben istiyorum. Artık rahatsızlık veriyor. Yaş Hayır, olaraktan da artık ona bir şey diyemem. artık mola. Fiziksel bir rahatsızlık veriyor mu? Çok. Bu frekanslar vücuduna rahatsızlık mesela veriyor. diyorum ki doktor İlginç. mesela siz bas sesli hani çıkardığınız sesle 6 ay konuşun felç geçirdiniz zaten. Şu anda 11 tane ince kıvılcım damarın beyinde Anlıyorum. ölü. Sebebi çok titreşim olduğunu. Çok Yani insan- bu para kazanmanın karşılığı sizde fiziksel etki. fiziksel mesela Çok sıkıntılıymış. o uzun vokallerde ben ölümden döndüm. Allah korusun ya. Ölümden döndüm çünkü Allah korusun. beynime oksijen gitmedi. Gitmiyor artık. Ve bir de şu var insanoğlu mesela ben bunu yapıyorsun ama oksijen gitmediği Nasıl bir şey için bu ya? felç geçirme olayını yaşadım ve artık Anlıyorum. son şeyleri Tabii. yani bunu yapabileceğim sadece işte böyle sinemalar baslarda sıkıntım yani onları yapıp o uzunları Ama öyle yapmıyorum. rekor denemelerine artık ihtiyacınız Girmem. yok. Yani. Gerek yok. Çünkü bunu yapan ne devlet var bilen
ne de millet biliyor. Ben ne yapacağım ki yani? Bana ne yani? Hiç umurumda değil Olsun. artık. Ben şu an bildim ya yeter. Benim Vallahi. hayatımı değiştirdim. Ben de bir insanların hayatını değiştirsin Bakın diye gönderiyorum. o zaman şöyle söyleyeyim. Söyle abi. Sevgili izleyiciler, Evet. ben Hollanda'da yaşarken bu rekoru kırdığımda Hollanda hükümetinin kraliyeti bana özel davetiye gönderdi. Sizle tanışmak istiyoruz. Size müzik okulu açmak istiyoruz. Size gereken desteği yapmak istiyoruz diye bana destek için mektup gönderdiler. Benim ülkemde Kültür Bakanlığı'na görüşemedim. Allah'a emanet olun. Yani burası Türkiye. Ne mutlu Ay Türk'üm ya. diye. Hepinizi seviyorum. Oo. Her şey bu kadar basit. Tamam abi peki. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim İyi ki kardeşim. geldin. Allah razı olsun senden. Evet, Müthiş bir sağ olun. insansın. Çok sevdim. Vallahi süper. Bay bay çocuklar. Bye. Kendinize iyi bakın. Moralinizi bozmayın ha. Öyle de düşünmeyin.